Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Arsenal arasında geçen nefes kesen karşılaşmayı konuşacağız. Maalesef İspanyol devi Real Madrid sahasında Arsenal'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk maçta Londra'da 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Real toplamda 4-1'lik skorla elendi. Gelin maçın detaylarına ve özellikle Arda Güler'in forma şansı bulamamasının yarattığı tartışmalara yakından bakalım. Karşılaşma oldukça çekişmeli başladı. Arsenal maçın başında 13. dakikada bir penaltı kazandı ama Bukayo Saka bu fırsatı gole çeviremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise tempo iyice yükseldi. 65. dakikada sahneye çıkan Saka, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Ama bu sevinç sadece 2 dakika sürdü. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior 67. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Herkes maçın uzatmalara gideceğini düşünürken uzatma dakikalarında Gabriel Martinelli sahneye çıktı ve Arsenal'i 2-1'lik galibiyete taşıyarak takımını yarı finale çıkardı. Ancak maç kadar konuşulan bir başka konu vardı. Genç yıldızımız Arda Güler'in yine süre alamaması. Teknik direktör Carlo Ancelotti Arda'yı yedek soyundurmasına rağmen sahaya sürmedi. Real Madrid'de tam 5 oyuncu değişikliği yapıldı ama Arda kenarda kaldı. Bu durum hem Türkiye'deki futbol severleri hem de Madridli taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medya platformu X'te Ancelotti'ye yönelik eleştiriler adeta yağmur gibi yağdı. Taraftarlar neler mi dedi? Hemen birkaçını paylaşalım. Dani Ceballos'u oyuna almak kimin kararıysa tam bir palyaço. Şok edici bir futbolcu, Arda Güler'den daha fazla nasıl oynayabildiğine dair hiçbir fikrim yok. Bu sezon ne zaman bitecek? Ancelotti'nin oyun anlayışı tüyler ürpertici. Arda Güler'den resmen nefret ediyor. Ancelotti dönemi artık kapanmalı. Copa del Rey umudu var ama o da belirsiz. Yazın büyük bir değişim lazım. Ancelotti'den Modric'e, hatta Arda'ya kadar birçok isimle yollar ayrılmalı. Yine aynı senaryo. Ancelotti inatla yaşlı oyuncuları tercih ediyor, Modric'i oyuna alıyor ama Arda'ya şans vermiyor. Bu nasıl bir inat? Real Madrid'in rekortmen teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının Şampiyonlar Ligi serüveninin çarşamba günü çeyrek finalde Arsenal tarafından net bir şekilde sona erdirilmesinin ardından herhangi bir şikayette bulunmadı. İtalyan Ancelotti, Real Madrid'in Wembley'de Borussia Dortmund'u yenmesiyle 5. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış. Ancak takımı evinde Arsenal'e 2-1 yenilip toplamda 5-1 lig skorla ezici bir yenilgi almıştı. Dürüst olmak gerekirse Arsenal oynadığı 2 maçta da hak ettiğini buldu ve yarı finale yükseldi dedi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bernabeu'da kazanmanın çok büyük bir adım olduğunu, takım ve kulüp adına gurur duyulacak bir gece olduğunu, sabah saatlerinde akıl hocası Pep Guardiola'yı aradığını ve onun olmasaydı şu an bulunduğu yerde olmayacağını söyledi. İşte basın toplantılarının tamamı Kesinlikle bu. Bir başka büyük adım. Geçen yıl bitirdiğimiz yerden sonra, bu yıl bu başarıyı turnuvanın en büyük onuruna sahip, takıma karşı bu şekilde elde etmek inanılmazdı. Ama onlara da hakkını vermek gerekir. Bugün o kulübede ilk kez teknik direktör olarak yer aldım ve maçın başından sadece 3 dakika sonra bu stadyumda her şeyin mümkün olabileceğini fark ettim. Çünkü onlar, kaos yaratmakta ve inanç aşılamakta gerçekten uzmanlar. Maç sırasında sahada neler olup bittiğini ve oyunu nasıl kontrol ettiğimizi anlamak zaman zaman gerçekten zordu. Ancak oyuncuların çok olgun davrandığını düşünüyorum. Bugün sadece kulüp tarihimizde 3. kez yarı finale kalmamızdan dolayı değil, bunu yapış şeklimizle de gurur duyuyorum. Sadece oyunumuzla değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz koşullar ve yaşadığımız sakatlıklara rağmen bunu başarmamız, bu takımın ve kulübün karakterini açıkça ortaya koyuyor. Bu, gerçekten gurur verici bir geceydi. Bu arada, o istatistiği daha önce bilmiyordum. Bu tarihin bir parçası olmak elbette harika, ama bu gece esas olarak çok mutluyuz ve kesinlikle tatmin olmuş durumdayız. Şimdi önümüzde PSG ile muhteşem bir eşleşme var. Çok iyi tanıdığımız ve daha önce de karşılaştığımız bir takım. Dolayısıyla hazırlıklara hemen başlamalıyız. Bu sabah Pep Guardiola'yı aradım. Çünkü bugün buradaysam, bunun büyük bir kısmı onun sayesinde, hem oyuncu hem de teknik adam olarak benim için her zaman bir ilham kaynağı oldu. Sonrasında bana güvenip ekibine dahil etti ve birlikte 4 harika yıl geçirdik. Bu yüzden ona sonsuza kadar minnettarım.
Eğer o olmasaydı, muhtemelen bugün burada oturmuyor olurdum. Oyuncunun kaçırdığı penaltıya dair, evet, o noktaya kadar öldürmek isteme seviyesinde değildim ama belki bir tokat atmak isteyebilirdim. Sonuçta oyuncu sahada en doğru kararı vermeye çalışır. O da kararını verdi ve uyguladı, cesaret gösterdi ama ne yazık ki kaçırdı. Asıl endişem duygusal kısmıydı çünkü o kaçırmanın bizim için ne anlama geleceğini düşünüyordum. Neyse ki sonrasında Real Madrid için verilen ve iptal edilen bir penaltı oldu. O anlarda maç bambaşka bir yöne gidebilirdi çünkü üzerimizde olumsuz bir hava oluşmaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek elbette üzücü ama bunu doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Artık odaklanmamız gereken 3 önemli hedef var. La Liga, Copa del Rey finali ve sezon sonunda oynayacağımız Kulüpler Dünya Kupası. Bu süreci kabullenmemiz şart. Çünkü dürüst olmak gerekirse Arsenal 2 maçta da bizden daha iyiydi. Elimizden geleni yaptık. Beraberlikte yakaladığımız bir momentum vardı. İptal edilen penaltımız bu eşleşmenin dinamiklerini tamamen değiştirebilirdi. Ama dürüst olayım, Arsenal çok iyi savunma yaptı. Oyunda boşluk bulmakta çok zorlandık. Yoğunluk olarak onlardan daha iyiydik ama bu da yeterli olmadı. Bu sonucu ve alacağımız eleştirileri kabul etmeliyiz. Hepsi bu. Oyuncularıma da söylediğim gibi başımızı dik tutmalıyız. Çünkü son yıllarda bu turnuvada gerçekten iyi işler çıkardık. Birçok rakibimizden daha başarılıydık. Ama bu yıl işler farklı gelişti. Bunu kabul edip bu acıyı yaşamalıyız. Çünkü sporda böyle şeyler olur. Yenilmez takımlar yoktur. Kulübün geleceğiyle ilgili bir şey söylemek zor. Belki kulüp bir noktada değişim kararı alabilir. Bu yıl olabilir, sözleşmemin biteceği gelecek yılda olabilir. Benim için hiçbir sorun yok. Dediğim gibi, buradaki görevim sona erdiğinde sadece bu kulübe teşekkür edeceğim. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da, 1 ay ya da 1 yıl sonra da. Ne zaman olursa olsun, tek yapacağım şey bu kulübe teşekkür etmek. Sözleşmem bitmiş ya da bitmemiş, benim için fark etmez. Geri dönüşü gerçekten dört gözle bekliyorduk ve bence maça iyi de başladık. Tabii onlar da yetenekli bir takım. Hem onlar hem biz birer penaltı kazandık. İlk golü atmaya yakındık ama genel olarak tehlike yaratmakta çok zorlandık. Arsenal çok iyi ve organize bir şekilde savunma yaptı. Kanat oyuncuları bile sürekli savunmaya döndü. Bu da Rodrigo, Vini ve Kylian'ın etkili olmasını engelledi. Ayrıca rakibin ceza sahası içinde hava toplarında çok güçlü oyuncuları var. Bu yıl Joselu gibi o ortaları değerlendirecek bir oyuncumuzun olmaması da bizim için bir dezavantajdı. Bu yüzden hücumda yeterince etkili olamadık. Gerçekten bu maçı ve geri dönüşü dört gözle bekliyorduk. Bence iyi başladık. Tabii ki rakip de yetenekliydi. Onlar penaltı kazandı, biz de penaltı kazandık. Bu yüzden ilk golü atmaya çok yakındık. Ancak tehlike yaratmakta gerçekten zorlandık. Arsenal çok iyi organize olmuş bir şekilde savunma yaptı. Kanat oyuncuları da savunmaya katkı sağladı. Rodrigo, Vini ve Kylian zaman zaman yalnız kaldı ve bu da etkili olmalarını zorlaştırdı. Ayrıca rakibin ortaları savunacak uzun boylu oyuncuları vardı. Bu yıl o tarz ortaları değerlendirebilecek Joselu gibi bir oyuncumuz da yoktu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Yine de biz her zaman sonuna kadar inandık. İlk golü bizim atmamız durumunda rakibin daha çok baskı hissedeceğini ve maçı kazanabileceğimizi düşünüyordum. Ancak golü önce onlar attı ve bu da oyunun dengesini biraz değiştirdi. Arda Güler'in bir kez daha forma şansı bulamaması Real Madrid'deki geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ancelotti'nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Arda'nın Real Madrid'deki geleceği sizce nasıl şekillenecek? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.